Sakin, sakin. Tamam. Hasanlar. Evet, şu anda Galve'de çok yoğun bir çatışma başladı. Adeta yer yerinden oynuyor. Bir araç geldi ve buradaki askerlere ateş açtı. Şu anda da çok yoğun bir çatışma yaşanıyor. Alperen geride kal. Tamam, gel. Evet, şu anda Galve'de burası Sedda'ya, özür dilerim, Süveyde'ye çok yakın bir nokta ve yoğun bir çatışma yaşanıyor. Orada kal. Kal, kal, kal. Alperen, Alperen, bekle. Gel, 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 gel. Evet, şu anda çatışmalar Süveyda'nın hemen yanı başındaki Galve'de yoğun bir çatışma var. Hala bu bölgede bir araç geldi. Araç geldikten sonra güvenliği sağlayan ordu mensuplarına ateş açtı. Ateş açılmasının hemen ardından da ordu mensupları da karşılık verdi ve çok yoğun bir çatışma yaşandı. Burası Galve. Burası Galve. Hemen karşı taraf Süveyda. Şehir merkezi. Bakın bu noktadan görünüyor. Çok yakın bir nokta. Öyle ki yaklaşık 500 metre, bilemediniz 1 kilometre mesafede olan bir nokta. Bakın tam da şurası, şu görmüş olduğunuz yer Süveyda şehir merkezi ve bu bölgede halihazırda koşuşturmalar yaşanıyor. Eğilerek. Gel, 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 gel. Beni takip et. Çök, 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 çök. Şu anda hala bu çatışmalar devam ediyor. Bir araç geldi. Siyah bir araçtı. Ordu mensupları bakın şu anda ateş açıyorlar. Hala ateş var. Karşılıklı bir çatışma var. Şöyle ifade edeyim. Aslında burada güvenliği sağlayan Suriye ordusunun mensupları. Yani burada Arap Bedevi aşiretleri yok. Onlardan hiç kimse içeriye alınmadı. Güvenlik noktasıydı burası. Son nokta. Bu son noktada adeta yer yerinden oynadı. Hala silah sesleri çok yoğun şekilde duymak mümkün. Süveyde'nin hemen yanı başında. Gel bu tarafa, gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bu tarafa Alperen. Gel, gel, gel. Çok yoğun bir çatışma yaşandı şu an. O sesler duruldu. Ama hala herkes burada teyakkuzda. Çünkü henüz güvenlik tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. Bakın hala ordu güçleri tedbiri elden bırakmış değil. Çünkü zaman zaman evet bu taraftan ayrılmamızı istiyor artık. Evet. Alperen gel şöyle beni takip et. Alperen beni takip et. Bakın gelen takviye ordu mensupları var. Takviye şeklinde geldiler şu anda. Bu bölgede yoğun bir çatışma yaşandı. Şu an takviye gelen ekipleri görüyorsunuz. Alperen. Evet. Aracı alalım. Artık bu bölgeden yavaş yavaş biraz daha geriye gitmekte fayda var. Bin arabaya, bin, bin, bin. Burası Galve. Galve, Süveyda'nın hemen... İyi misin? İyiyim. Var mı sıkıntı? Yok. İyi, güzel.
Galve Süveyda'nın sadece 500-600 metre uzağında bir nokta ve çok yoğun bir çatışma yaşandı. Bu bölgede bir hayli şiddetliydi. Şimdilik sözü burada noktalayalım ama elbette buradaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, bu çatışmayı an be an bir yandan da kaydetti tabii ki ikimiz. Mehmet Altınışık, Alperen Ulukuş karşımızda. Mehmet, geçmiş olsun diyelim. Sanıyorum bağlantımızda sorun var. Bir kez daha Mehmet Altınışık'la Alperen Ulukuş'u bağlamaya çalışalım. Mehmet, bizi duyuyorsan rica edelim, son durum nedir? Yani büyük geçmiş olsun, çok büyük bir sıkıntı atlatılmış, büyük bir tehlike atlatılmış. Sözde bir ateşkes durumu vardı. Sahada neler oluyor senden rica edelim. Teşekkürler Sayın Nurtezel. Evet, sesini çok iyi duyuyorum. Görüntü ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama sesini çok iyi duyuyorum. Aslında hiç beklemediğimiz bir çatışmaydı. Galve Süveyda'nın hemen girişinde olan bir nokta. Yani orası son noktaydı. Ve Galve'ye kadarki olan o kısımda bütün Arap aşiretler ordu mensupları tarafından çıkartılmıştı. Zaten Suriye İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmıştı ve Arap Bedevi aşiretlerin silahlı gruplarının bölgeden çıkartıldığını ve güvenliğin kendileri tarafından sağlandığını ifade etmişti. Dolayısıyla Galve'de, Azze'de o taraflarda herhangi bir sıkıntı, sorun yoktu. Öyle biliyorduk en azından biz. Dolayısıyla bizler de Gavze'ye kadar gittik ve giderken de İzra'dan geçtik, Mezra'dan geçtik. Mezra'dan geçtikten sonra Galve'ye girdik. Artık karşımızda Süveyda kent merkezi vardı ama Süveyda kent merkezine elbette girmemiz mümkün değildi. Çünkü orası hala Dürzilerin kontrolünde. Tam da son kontrol noktasında artık oradan sonrasına zaten ordu mensupları geçmemize zaten izin vermiyorlardı. Bizler de oradan yayınlarımızı yaparız diye düşündük. Araçlardan indik. Araçtan inmemizin üzerinden bir dakika geçmedi ki yoğun bir yaşandı. Öyle ki yer yerinden oynadı. Zaten görüntülerde de sevgili Alperen Ulukuş gerçekten o da oradaki o hengameye, o strese rağmen hepsini an be an kaydetti. Müthiş bir çatışma yaşandı. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Bir tane siyah araç geldi ve kontrol noktasındaki polis ile askerler siyah araca doğru yönelip durmasını istedi. Araç durdu. Sonra geri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Derken pencerelerden silahlılar çıktı ve ateş etmeye başladılar. Onlar ateş edince bu sefer ordu mensupları da karşılık verdi. Zaten ondan sonrası kıyamet gibi bir durumda açıkçası. Yoğun bir çatışma vardı. Aslında senin de ifade ettiğin gibi evet, ateşkes ilan edilmişti ama zaman zaman bu ateşkes işte bu tür çatışmalarla birlikte sekteye uğrayabiliyor. Peki gelenler kimdi? Onu ifade edelim. Şimdi gelenlerin kim olduğunu ifade etmem mümkün değil. Ama tahminlerim var mı? Evet, tahminlerim var. Zaten ordu mensupları da söylüyor. Bir kere araç Süveyda tarafından geliyordu. Yani Süveyda'nın iç kısmından geldi. Dış cepherden dolandı ve doğru arayollardan geldi. Zaten geliş şekline bakıldığında arayollardan geldiği, kontrol noktasını kontrol etmek amacıyla geldiği çok net belli oluyordu. Çünkü ordu mensupları aracı son anda fark etti. Kontrol noktasında değil, kontrol noktasının çaprazında fark ettiler aracı ve son anda fark ettiler. Belki de eğer aracı son anda fark etmeselerdi o araç biraz daha yaklaşıp hem ordu mensuplarını doğal olarak biz de yanlarında olduğumuz için muhtemelen bize de yoğun bir ateş açacaklardı. Ancak ordu mensupları son anda fark edince 3-4 kişi arabaya doğru koştu, durmasını istediler. El hareketiyle yavaşlamasını istediler. Araba geldi, yavaşladı, tamamen durdu. Ondan sonra geri çıkmaya başladı. Geri çıkar çıkmaz da pencerelerden silahlılar çıktı ve ateş etmeye başladılar. Gelen araç Süveyda tarafından geliyordu. İçindekiler kimlerdi? Dürziler miydi? Başka biriler miydi? Elbette buna ilişkin net bir şey söylemem. En azından benim net bir şey söylemem çok da doğru olmaz. Çünkü kim olduklarını bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Kaydettiğimiz bir şey var. Sevgili Alperen'in kaydettiği bir görüntü var. Siyah bir araç geldi ve ordu mensuplarına ateş açtı. Ordu mensupları da karşılık verdi ve Süveyda'nın hemen girişinde Gavle'de adeta yer yerinden oynadı. Ateşkeste maalesef bu şekilde biraz sekteye uğramış oldu Sayın Nurtezel.